Bugün modern siyaseti şekillendiren en temel kavgalardan birine, tam kalbine iniyoruz. Bu, genç bir Karl Marx'ın zamanının felsefi devi Hegel'e meydan okuyup kelimenin tam anlamıyla her şeyi baş aşağı çevirdiği an. İşte bütün meselenin özü bu soruda yatıyor. Ve emin olun, bu soru öyle 19. yüzyılın tozlu kitaplarında kalmış bir tartışma değil. Bu bugün bile hükümetin rolü ne olmalı diye sorduğumuzda verdiğimiz cevapları şekillendiren bir gizem. Gelin bu gizemi birlikte çözelim. Ama önce sahnedeki devi tanımamız lazım. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O dönemde Hegel'in felsefesi öyle sıradan bir görüş değil. Adeta entelektüel dünyanın anayasası, meydan okunamaz, yerleşik bir dünya görüşü. Bakın, Hegel için devlet dediğimiz şey öyle sıradan bir hükümet ya da bir kurum değil. Hayır hayır, çok daha ötesinde bir şey. O, aklın, Hegel'in kendi deyişiyle, tinin ve özgürlüğün dünyadaki en somut, en mükemmel hali. Yani insanlık tarihinin varabileceği son durak, bir zirve noktası. Hegel'in bu meşhur akıl merdiveni. Bakın bu, onun düşüncesini anlamak için müthiş bir anahtar. Şöyle görüyor toplumu. En altta sevgi ve duyguyla bağlı olduğumuz aile var. Bir üst basamakta herkesin kendi çıkarı için yarıştığı, rekabetin olduğu sivil toplum. Ve en tepede bu ikisini de hem aşan hem de birleştiren, her şeye bir anlam ve düzen getiren yüce devlet bulunuyor. İşte burası işlerin biraz karıştığı ve Marx'ın eleştirisinin odaklandığı yer. Hegel diyor ki devlet hem bizim dışımızda, bize kurallar koyan bir güç, bir dış zorunluluk, hem de aynı zamanda bizim içimizde ulaşmaya çalıştığımız nihai amaç. Peki bir saniye, bir şey nasıl aynı anda hem dışsal bir zorlama hem de içsel bir amaç olabilir ki? İşte bu görünen çelişki Marx'ın saldıracağı ilk gedik olacaktı. Ve tam bu noktada sahneye genç, ateşli bir düşünür çıkıyor, Karl Marx. Hegel'in bu görkemli sistemine bakıyor ve diyor ki, bu parlak bir illüzyon, felsefi bir göz boyama. Ona göre Hegel, gerçeği gizemli bir sis perdesinin ardına saklıyordu. Marx'ın suçlaması çok net. Diyor ki, Hegel şunu yapıyor. Ortada Prusya devleti gibi somut, elle tutulur bir gerçek var. Hegel ise bunu alıp, mutlak fikir kendini gerçekleştiriyor gibi soyut, büyülü bir lafa dönüştürüyor. Marx için bu, mevcut siyasi düzeni felsefi bir dille aklamaktan, ona kutsal bir kılıf giydirmekten başka bir şey değil. Marx'ın kendi sözlerine bakın ne kadar keskin. Aslında Hegel'e sorduğu soru çok basit. Senin derdin gerçeği anlamak mı yoksa zaten var olanı kutsamak mı? Bu yapılan felsefe mi yoksa meşrulaştırma mı? Ve şimdi Marx'ın Hegel'e vurduğu o meşhur, o en can alıcı darbesine geliyoruz. Bütün eleştirinin kilidini açan, her şeyin tepetaklak edildiği o ana. İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Aradaki fark bundan daha net olamazdı. Hegel'in dünyasında başrolde soyut bir fikir var. Bu fikir kendine bir sahne yaratmak için devleti, aileyi, toplumu oluşturuyor. Bizlerse bu sahnedeki oyuncularız, fikrin bir yansımasıyız. Marx ise masaya vuruyor ve hayır diyor. Her şey tam tersi. Başrolde biz varız. Ailelerde yaşayan, toplumda çalışan, üreten gerçek insanlar. Devlet, bizi yaratan bir fikir değil, bizim yarattığımız bir ürün. İşte sihirli kelime bu, tersine çevirme. Marx'a göre Hegel'in yaptığı tek şey bu. Özne ile yüklemin yerini değiştirmiş. Normalde insanlar devleti kurar dersiniz. Özne, insanlar. Hegel ise bu denklemi tersine çevirip devleti, yani yüklemi asıl özne yapmış. Peki ne olmuş yani özne ile yüklem yer değiştirince? Aslında her şey değişmiş. Çünkü bu mantık tersine döndüğünde bizler kendi tarihimizin yaratıcıları olmaktan çıkıp soyut bir fikrin piyonlarına dönüşüyoruz. Devlet bizim eserimiz değil, bizim efendimiz gibi görünmeye başlıyor. Felsefenin görevi de gerçeği eleştirmek değil, sadece mevcut düzenin ne kadar akılcı olduğunu kanıtlamak oluyor. Bu felsefi tartışma biraz soyut geldiyse hiç merak etmeyin. Marx, Hegel'in sistemini yerle bir etmek için çok somut ve harika bir örnek kullanıyor. Krallık meselesi. Hegel'in mantığının en absürt sonucunu burada görüyoruz. Şimdi Hegel o kadar akıldan, mantıktan bahsettikten sonra kalıtsal monarşiyi yani krallığı savunuyor. Peki nasıl? Devletin birliğinin somutlaşması için tek bir kişiye yani krala ihtiyaç var diyor. Peki bu kişi kim olacak?
Cevabı inanılmaz. Doğumla kim geldiyse o. Yani tamamen doğallıkla. Marx'ın bu noktadaki tepkisini hayal edebiliyor musunuz? Adeta kahkahalarla gülüyor. Bir dakika, bir dakika diyor. Yani o görkemli, o akıl dolu devletin zirvesindeki şey tamamen bir doğum piyangosu mu? Bütün o karmaşık felsefi yapı en sonunda saf bir biyolojik tesadüfe, bir doğum kazasına dayanıyor. Marx'a göre bu, Hegel'in sisteminin kendi kendini nasıl çürüttüğünün en bariz kanıtı. Peki Marx bu yıkımın yerine ne koyuyor? Hegel'in tepetaklak ettiği dünyayı nasıl tekrar ayağa kaldırıyor? Cevabı basit ve çok güçlü. Demokrasi. Bu Marx'ın en meşhur ve en güçlü aforizmalarından biri. Ona göre demokrasi, felsefenin ve siyasetin kör düğümünü çözen anahtarın ta kendisi. Peki ama neden? Gelin bu tabloya dikkatle bakalım çünkü aradaki zihniyet farkı geceyle gündüz gibi. Hegel'in monarşisinde temel olan anayasanın kendisi. Halk ona uymak için var. Yani insan devlet için var olan bir unsur. Marx'ın demokrasisinde ise her şey tam tersine dönüyor. Temel olan halktır. Anayasa ve devlet halkın kendini ifade etmek için yarattığı araçlardır. Kısacası devlet insan için vardır. Ve sonuç olarak demokrasiyle birlikte o meşhur denklem yeniden doğru kuruluyor. İnsan yeniden hikayenin öznesi haline geliyor. Direksiyona tekrar biz geçiyoruz. Devlet, soyut bir fikrin yansıması olmaktan çıkıp halkın somut iradesinin bir ürünü oluyor. Özne ve yüklem nihayet doğru yerlerine oturuyor. Bütün bu 19. yüzyıldan kalma felsefi kavga bugün hala inanılmaz derecede geçerli. Devletle olan ilişkimizi düşündüğümüzde kendimize sormamız gereken soru belki de budur. Biz mi kendi irademizle devleti şekillendiriyoruz, yoksa var olan devletin mantığı mı bizim kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini belirliyor? İşte Hegel ve Marx arasındaki bu büyük mücadelenin önemi bugün bile bize bu soruyu sordurmasında yatıyor.